Kıymetli arkadaşlar, Dear members of the press, esteemed friends, I greet you all with sincere affection and warm regards. In a short while, I will depart for Lahore to attend the NATO summit. At the summit, we will evaluate the steps needed to strengthen the alliance's deterrence and defense. savunmasını pekiştirecek adımları değerlendireceğiz. Müttefikleri savunma harcamalarının artırılması konusunda yeni hedefler belirleyeceğiz. Türkiye olarak adil külfet paylaşımını We will set new targets regarding the increase of defense expenditures by allies. As Turkey, we particularly advocate for fair burden sharing and the strengthening of European security. We are an ally that commands and manages NATO's second largest land army. savunma yeteneklerini sürekli geliştirirken ittifakın caydırıcılığına da katkıda bulunuyoruz. İttifak satında savunma sanayinin güçlendirilmesini önemsiyoruz. While continuously enhancing our country's defense capabilities, we also contribute to the alliance's deterrence. We attach great importance to strengthening the defense industry within the alliance. However, as we pursue the goal of a stronger defense and a more effective military, we do not find it right for barriers to be placed in the way of trade in defense products among allies. These barriers and restrictions must be removed as soon as possible, without compromise. In this context, we are closely following the recent initiatives of the European Union in the field of defense and security. Ve güvenlik alanında girişimlerini de yakından takip ediyoruz. Avrupa'nın güvenliğine birçok üyenin toplamından fazla katkı sunan ülkemiz, birliğin savunma girişimlerine Our country, which contributes more to European security than many members combined, should be appropriately included in the Union's defense initiatives. The inclusion of the Turkish defense sector in the Union's defense mechanisms and projects will benefit all of Europe. On this issue, we are in close consultation with non-member allies like ourselves. We plan to discuss supporting measures for the alliance's European pillar. At the summit, as the ally that has contributed the most to the concept of counter-terrorism within the alliance, thanks to our foresight years ago, we will highlight what the alliance needs to do in this area. Esteemed members of the press, efforts to bring about a just and lasting solution to the war in Ukraine are among the main topics of the summit. mücadele konseptine en fazla katkıyı veren müttefik olarak bu alanda ittifakın yapması gerekenlere dikkat çekeceğiz. Kıymetli basın mensupları, Ukrayna'daki savaşın adil bir çözüm Allies will also meet with Ukrainian President Zelensky. We will explain our efforts to end the war through diplomacy, without compromising our responsibilities to the alliance. After a 3-year hiatus, we recently brought the parties together in Istanbul. We facilitated decisions and their implementation regarding prisoner and body exchanges. We are planning new steps to continue the Istanbul process. In both the summit and our bilateral meetings, we will also draw attention to the Netanyahu government's massacres against the Palestinian people. Geçtiğimiz günlerde tarafları İstanbul'da buluşturduk. Esir ve cenaze takasıyla ilgili kararların alınmasına ve hayata geçirilmesine vesile oldu. We will underline that the policy of occupation, invasion, and destruction, which has been ongoing for 21 months, must end as soon as possible. On the other hand, as you know, tensions in our region have escalated since June 13th. Since the beginning of the process triggered by Israel's attacks on Iran, we have prioritized initiatives based on negotiations. İşgal, istila ve yıkım politikasının bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizeceğiz. Öte yandan biliyorsunuz 13 Haziran'dan beri bölgemizde We have spoken with many leaders, including Mr. Trump and Mr. Pezeshkian. We brought together the foreign ministers of OIC member countries in Istanbul. After the statements made by US President Trump yesterday, we are closely monitoring developments. Sayın Pezeshkian'ın da aralarında olduğu birçok liderle görüştük. İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getirdik. We wholeheartedly welcome any effort that will lead to a ceasefire in the region and subsequently pave the way for lasting calm. Indeed, we welcomed with satisfaction the news late last night that an agreement had been reached for a ceasefire between the parties. Kalıcı sükunete giden yolu açacak her türlü gayreti takdirle karşılar
ve samimiyetle destekleriz. Nitekim dün gece geç saatlerde gelen taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair We invite all parties to fully comply with the ceasefire. As I have stated before, our region cannot bear the burden of a war whose effects will be felt worldwide. It is the right, beneficial, and rational approach to give diplomacy a chance by keeping fingers off the trigger and resolving disputes. tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz. Ellerin tetikten çekilmesi ve itilafların çözülmesi için diplomasiye şans tanınması en doğru, hayırlı ve akılcı. As Turkey, we will resolutely maintain our principled stance that prioritizes diplomacy in line with international law. We wish to host the 2026 NATO summit in Turkey. On the margins of the summit, we will hold bilateral meetings with our allies and leaders from partner countries. We hope that the decisions we take at the summit will bring about good outcomes. Thank you. As Turkey, our efforts to end this war are well known to everyone. We sincerely believe that a just and lasting peace between Ukraine and Russia is possible. We have done and are doing everything we can to achieve this peace. We are a country trusted by both sides. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Efendim, A Haber Televizyonu Mert Hacıalioğlu. Öncelikle zirveye dair iyi çalışmalar diliyorum. NATO Liderler Zirvesi'nde en önemli başlıklardan biri de Ukrayna-Rusya savaşı olacak. Özellikle bu savaşın sonlandırılmasına dair çabaları nasıl değerlendirirsiniz? Bir de İstanbul'daki görüşmeler, müzakere görüşmelerinin ile ilgili değerlendirmeleriniz neler olur? Bundan sonraki sürece ilişkin yine neler olur? İstanbul'da başka benzer görüşmeler daha farklı safhalarda göreceğiz mi? Teşekkür ederim. Thanks to this trust, even in the atmosphere of war, concrete progress has been made. The talks in Istanbul are among the most important steps taken. We want the talks to move forward and for the path to end the war to be entered. We hope that developments on the ground will further strengthen this hope for peace. Bu barışı sağlamak için de elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Her iki tarafın güvenine mazhar olan bir ülkeyiz. Bu güven sayesinde savaş atmosferinde dahi somut ilerlemeler kaydediyoruz. This war cannot last forever. It is necessary to roll up our sleeves for peace, to strengthen the dialogue established in Istanbul, and to bring the peace table to a much higher level of participation. At the NATO summit, we will explain this vision to our counterparts and state that we will not stop until peace is achieved. Israel's attacks on Iran have ignited a major threat to the peace and security of our region. Israel's reckless steps, starting with Palestine and extending to Lebanon, Syria, Yemen, and finally Iran, are absolutely unacceptable. Global actors must take effective measures to stop this madness. Barış masasını çok daha üst düzeyde bir katılımla ortaya koymak lazım. NATO zirvesinde de muhataplarımızla bu vizyonumuzu anlatacak ve barışı sağlayana kadar durmayacağımızı ifade edeceğiz. Efendim, Ahmet Örsoğlu, NTV. Biraz önce ifade ettiniz, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 12. günde ateşkes kararı alındı. Ancak biraz önce ABD Başkanı Trump'tan da açıklamalar geldi. Ateşkes ihlal ediliyor her iki taraftan da. Süreci nasıl yorumluyorsunuz? Savaşın bitmesine yönelik şüphesiz ki size de istihbari veriler geliyordur. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? İran'a Otherwise, not only our region but the whole world will pay the price. We will continue to call everyone to reason and to say that diplomacy offers sufficient means to find solutions to any issue. By conflicts, we do not only mean the tension between Israel and Iran. We also want Israel's illegal oppression, which uses hunger as a weapon in Gaza, to end. Throughout the process that began with Israel's attack on Iran, we have always said that this tension should not overshadow the atrocities in Gaza. Yoksa bunun bedelini sadece bölgemiz değil, bütün dünya öder. Biz herkesi aklı selime çağırmaya, diplomasinin imkanlarının her türlü meseleye çözüm bulmak için yeterli olduğunu söylemeye devam edeceğiz. The humanitarian situation there is worsening day by day. A lasting ceasefire must be achieved in Gaza as soon as possible.
Israel's attacks must stop, and the way must be opened for uninterrupted humanitarian aid. Kullanan hukuksuz zulmünün de sonlandırılmasını istiyoruz. İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan süreçte hep bu gerilimin Gazze'deki mezalimi gölgelememesi gerektiğini söyledik. Orada insani durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Bir an önce Israel's aggression must completely cease throughout our region. No matter what happens around us, we will continue our march towards a terror-free Turkey without interruption. We are determined to successfully complete this process, which we have pursued as a state policy with great sensitivity. Terrorism has often been used as a tool in our region. tümüyle durmalıdır. Özgen Uril Bey, Lider Haber Televizyonu. Efendim, terörsüz Türkiye sürecinde tam da silah bırakma aşamasına gelinmişken, YPG'de Şam yönetimiyle bir anlaşmaya varmışken, Şam'da bir kiliseye yapılan bir terör saldırısı haberini aldık ve bu saldırıyı da DAEŞ'in yaptığı açıklandı. Sorum şu, öncelikle bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ardından küresel güçler YPG'yi dağıtmamak için DAEŞ hala aktif algısı mı yaratmaya çalışıyor? Teşekkürler. Sağ ol. We know very well the bloody and treacherous face of DAESH. With the Euphrates Shield operation, we dealt the heaviest blow to this organization. We once again extend our condolences to the Syrian people for the heinous terrorist attack targeting the church. Syria's efforts for peace and stability after 13 years of civil war are commendable. Those who want to render these efforts ineffective and drag Syria back into a future of conflict will never be allowed by the Syrian administration. The Syrian Kararlıyız. Terör bölgemizde çoğu zaman bir maşa olarak kullanıldı. DAEŞ'in kanlı ve kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülkeyiz. Fırat Kalkanı Harekatı'yla bu örgüte en ağır darbeyi biz vurduk. Kiliseyi hedef alan menfur terör saldırısı sebebiyle Suriye halkına bir kez daha taziyelerimizi sunuyoruz. Suriye'nin 13 yıllık iç savaş sonrası huzur ve istikrar için ortaya koyduğu gayret takdire şayandır. Bu çabaları etkisiz hale getirmek, Suriye'yi yeniden çatışmalı bir geleceğe taşımak isteyenlere Suriye yönetimi asla müsaade etmez. Suriye yönetimi DAEŞ dahil bütün terör örgütleriyle mücadelede son derece kararlı. Biz de kendilerine gereken desteği veriyoruz. The Syrian administration is extremely determined in the fight against all terrorist organizations, including DAESH. We are and will continue to provide them with the necessary support. Syria will, God willing, reach a prosperous and peaceful future. I am fully confident that the Syrian administration will take effective steps in the fight against terrorism and make progress in a short time. Thank you.